İnci, şimdi her iki oyunun da yeniden canlandırılmasının ardından uzmanlarımızın da yorumlarını dinledikten sonra biraz da böyle uzaktan bakarak hani eğitimde yaptığımız gibi bir süreç işlemlemesi yapsak. Sen bu iki oyunu nasıl değerlendiriyorsun? Yaptığın işi nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl işliyorsun ve öğrencilere nasıl öğretiyorsun? Seni dinleyelim. Sevgili Berna, bana bu fırsatı sağladığın için çok teşekkür ederim. Gerçekten 3 değerli uzman, akademisyen bize aslında böyle bir işlem yaptılar. Olsun. Ben bu çekimi bir hasta ya da danışan seansı gibi değil de öğrenci seansı gibi tamamlamak isterim. Eğitim gruplarımda bunu seans yaparım. Daha doğrusu öğrencilere alt gruplar halinde yaptırır. Sonra da ben bir üst görüş gibi eklerim. Burada 2 seansı birleştirerek sadece kendim yapmak istiyorum. Ayrıca burada daha kavramsal gideceğim. Akış, protagonist rollerinin analizi, terapistin 4 rolü üzerinden manevraları, oyunun sembolik çözümü şeklindeki daha çok uygulama ve becerilerle ilgili geleneksel kalıbımı burada kullanmayacağım. Ben 5 yıldır pozitivist bilimle psikodramanın ve imge dramanın bağdaşmasının olanaksızlığını ve taşıdığım bilim açlığı içinde FEPTO Araştırma Komitesi içindeki tıkanmışlığım da göz önüne alındığından beri felsefeye yöneldim. Psikodramayı Moreno sonrasında kuramlaştırma ve kavramlaştırma yolları konusunda felsefe köprüsü ile olanaklar arıyorum. Moreno bu konuda sistemli olmamakla eleştirilse de alandaki mevcut pozitivist ve ampiristik yani olgucu ve görgücü zihniyet onun fenomenolojik ve iddia ediyorum ki diyalojiler içeren kuram ve yöntemlerinin anlaşılmasına pek yatkın değildir. Ben burada sözünü edeceğim filozoflardan sadece Moreno'yu ve Ricoeur'u kendilerinden okudum. Diğerleri üzerine okuduklarım hep yorumlardır. Kendilerinden sonra yapılan yorumlar her zaman onların üstüne bir bilinçle yapılır ve onları hem anlaşılır kılar hem genişletir, derinleştirir diye de düşünüyorum. Öncelikle buradaki konuşan akademisyenlere gönderdiğim gerçeklik ve hakikat evrenleri şemamla başlamak isterim. Önce bundan bir önceki adımı ele alalım. Kant'ın aşkınsal idealizmi bize öznelliği ele almayı sağlayacak bir devrim miras bırakıyor. Felsefenin Kopernik devrimi idealar dünyasını fenomenler dünyasına dönüştürüyor ve bunu metafizik yerine bilgi kuramı, epistemoloji olarak işleme yolunu açıyor. Şimdi ard arda birkaç slide paylaşacağım. Aşkınsal idealizm, Kant. 1724-1804. Bunlarda çok tek tek durmayacağım. Sadece biraz izleyici tarafından okunması için beklemeyi uygun buluyorum. Gerçeklik, idealizm ve aşkınsal idealizm. İngilizcesini de burada gösterelim. Kant'ın transendental idealizminde gerçeklik ve idealizm arasındaki
yeri. Benim hakikat evreni ve gerçeklik evreni olarak düzenlediğim, tasarladığım şemada dıştaki gerçekliğin zihnimizde açılan hakikat ile kutuplaştırılmış görselini ve ortada varlık olarak varoluşa açılan, yönelimsel açılan varlığı görüyoruz. Burada İngilizcesinde biraz tutalım. İngilizce halinde tuttuk. İncelemek isteyen işlem yapabilmek için pauzeye, stop'a alıp işleyebilir. Ben bunu yeni kitabımda daha ayrıntılı işliyor olacağım. Bu model bize psikodramanın hakikati araştıran bir bilimdir olduğu iddiasını öne süren Moreno'nun bu iddiasını bilim dünyasına da kanıtlayana dek devam etme ve hayat içinde ve psikodrama sahnesi içinde test etme, sınama imkanı veriyor. Ve baskın paradigma olan olgucu, görgül ve deterministik bilime onun dilinden konuşarak ulaşma imkanı sağlıyor. Ayrıca da kısır döngü olarak bakılabilecek yaratıcılık kanununu da bunun tasarımını da bir spirale dönüştürme olanağı sağlıyor. Burada gördüğünüz novelty diye yazılan ve alanın genişlemesi şeklinde kendini döngüden açan bir spirale dönüşen tasarımla bunu gösteriyorum. Bunlar benim yazdığım 2017 sonrası diyelim son kitaplar. Önceki çeviri ve yazarlık ürünlerimi burada belirtmeyeceğim. 2010'da yazdığım Ruh Gezginleri, bir ruh gezgininin serüvenleri kitabı ise bir geçiş olarak önemli olduğu için burada gösterdim. 2017'den itibaren de kuram ve kavram uğraşlarına girdim. Bir yas modeli kuramı, bir kendilik kuramı, doğum değil doğumlar metaforu üzerinden bir gelişim ve değişim kuramı, Moreno'nun adö kavramı üzerinden grup yerine bireyi onun kuramına daha iyi yerleştiren sosyometrik, psikodramatik bireysel psikoterapi çerçevelerini ve söylem kuramına, ki burada Ricoeur çok devreye girdi, geçiş imkanı veren bir psikodramatistin söylemini yazdım. Şimdi psikodrama için bir yöntem ve yaklaşım olarak psikodiyaloji, psikodiyalektik ya da fenodiyalektik adlarından birini vereceğim bir kuram ve yöntem üzerinde çalışıyorum. Buradaki seansların süreç işlemini de, süreçlemesini de bu modeli kullanarak yapmak istiyorum. İlk önemli durum şu. Buradaki nesnemiz danışan, tanı almayan olan ya da hasta, ruhsal bozukluk tanısı alan bunlar değil. Onunla çalışmamızın metni oluyor.
Denek olan hasta ya da danışan değil, seans oluyor. Bunun bize müthiş bir epistemolojik, bilgi kuramsal imkan sağlıyor olduğu iddiasındayım. Nesneleştirilerek yabancılaştırılan hasta ya da danışan, böylece hep üzerinde yargı üretilmeyen bir fenomen olarak kalma olanağına kavuşuyor. Metin ya da söylem ise nesne olarak bilimin yargısına, testine, incelemesine sunuluyor. Çok uzatmak istemiyorum. Bu konuda saatlerce konuşulabilir ama burada uygulama üzerinden giderek yaklaşım ve yöntemi göstererek tanıtmak istiyorum. Yaklaşımım sunum içinde anlaşılacak, sezilecektir. Bir kere psikodrama bize bir laboratuvar sunuyor. İşte bu nedenle felsefe kadar, düşünsel alan kadar bilim test etme, sınama alanında da çalışıyor ve bilim üretebiliyor olma fırsatı kazanıyoruz. Hem laf, logos, hem deney, bilim. Bu sunumda değişim ve dönüşüme odaklanacağım. Değişimin bilimini yaparken, yani öznel değişimi kavramlaştırırken ve kuramlaştırırken fenomenolojik bir diyaloji, yani diyalektik mantık, diyalektik kullanacağım. Olgu 1, seans 1, yani olgu 1, yani seans 1 ile başlayalım. Bir kere hakikat, yani demin söylediğimiz hakikat evrenindeki hakikat, önermesel ya da varsayımsal değil. Daha çok betimsel. Özneleşme çabasındaki, yani dilde, söylemde ben ve kendimi olarak belirmeye çalışan, refleksiyondaki, kendini düşünme eylemi içindeki özne adayı bize çocukluk zedelenmişliğinin, örselenmişliğinin onarımı üzerinden bir sahne açıyor. Bu sahne ilişkisel ve tarihsel nitelikte. Bunlar biraz ince felsefi nüanslar ve benim bu nüanslarda ki acemiliğim ancak okumalarım arttıkça düzeliyor. Ben henüz tarihsel, tarihli gibi ayrımları tam yapamıyor olabilirim. Örneğin ben kendimi eklektik diye tanımlarken meğer psikodrama ve imge drama çalışmalarımda diyalektik üst başlığı kategorisi altında yerleşebiliyormuşum. Bunu son 10 aydır diyalektiği okurken daha derin okumaya başladıkça fark etmiş bulunuyorum. Sadece karşıtıyla birlikte düşünme değil, Zeynep Hanım'ın vurguladığı gibi ilişkisellik, bütünsellik ve tarihsellik de diyalektik içinde mevcut düşüncelermiş, niteliklermiş. Sahneye dönelim. Burada çocuk öznenin karşıtı, onu anneanneden zorbaca koparan anne olarak ortaya çıkıyor. Moreno antagonist sözcüğünü bildiğim kadarıyla hiç kullanmamıştır. Onun dünyası, Moreno'nun dünyası yardımcı dünya olarak sentezleşmiş olarak açığa çıktı. O çalıştığı öznelerden daha ileri bir düzeydeydi. Ancak öznelerimiz bu aşamada değiller. Bu özne anneyi yargılayarak başlarken
biz ona rol değiştirme aracılığıyla yargısını askıya, paranteze alma ve betimleme fırsatı veriyoruz. Bu antagonistin içsel niyetlerine ulaşma fırsatı veriyor. Bu anlamı taşıyor. Nitekim burada oyun tamamlandığında anne koparan anne değil, geniş aileyi bütünleyici, dönüştürücü bir evlat, bir anne haline dönüşüyor. Bu dönüşüm öznenin hem kendiliğinde, hem aklında, hem de söylem ve eylem olarak gerçekliğe açılan görüngüler halinde geliyorlar. İlişkiler, yani ölçülü rollerinde ve söylemde açılıyorlar. Sözel ve sözel olmayan. Bu diyalektik Aristo ve Platon'un diyalektiği değil. Hatta olumsuzlama ile yürümediğinden ötürü Hegel'inki de değil. Olumsuzlama yerine askıya alma, paranteze alma ve Habib Türker'in deyimiyle yargıyı nötrleme ve betimlemedeki ağırlık ve hayal gücü kullanımı nedeniyle Husserl'inkine daha yakın bir diyalektik. Neden Marx'ta değil? Çünkü Marx ideadan, hakikatten değil, gerçeklik evreninden işe başlamak gerektiğini iddia etti. Hatta Hegel'i ayakları üstüne durmaya davet etti denir. Biz oradan başlasaydık sürecimizi bu olguda anı kayıtları, travmatik bellek gibi kavramlara götürecektik. İkinci seanstaki biyopsikososyokozmik organizmanın beyin sapından gelen imgelerin talamusla birlikte çalışmasını ve diğer bir biyopsikososyokozmik bir organizma olan terapist ile çalışırken de oksipital korteks verilerine ulaşıp prefrontal kortekse varışını sağlıyor diye önce materyalistik gerçek zemininde deterministik görevlerini ekonomik bir biçimde yaptılar diyecektik. Önce materyalistik göstergelerde kalacak ve değişiklikleri beyinden başlatacak bir arama içine girecektik. Bu antidepresanlara ve benzeri ilaçlara bizi mahkum edecek bir kısıtlılıktır. Ki bu süreç için henüz ilaç keşfedilmemiştir. Ya da psikososyal dış gerçeklikte iç çatışma ve dış çatışma, yani ilişkilerdeki çatışmalara bakacaktık. Benim şimdilik diyalektik materyalizm ile ilgili algım bu şekilde. Psikodramatik, fenomodiyolojik bir psikoterapi bu yaklaşımla işbirliği yapabilir ama bununla yetinmez. Potansiyeli açan, seçim yapan, yaratıcı ve hayal kurabilen varoluşsal bir özneye burada yer yoktur. Bu tam Husserl'de değil. Çünkü o bize nesnelerin özüne ulaşacağımızı vaat ediyor. Bence yıllardır yaptığım çalışmalarda geldiğim noktada ben ancak nesnelerin metaforik özlerine, metaforik kendilik öznelerine, o değişken, esnek, ilişkisel ve her an Tanrı dahiler kılığa giren, her şeye dönüşen o müthiş oyuncuya ulaşabiliyorum. İdea ve fenomen alanında
yani hakikat evreninde özneyi ancak metafor aracılığıyla yakalayabileceğimiz ve veya kurabileceğimiz inancındayım, kanısındayım. Aksi halde o elle tutulamaz, şekle girmez bir akış halindedir. Korunumsuz, Moreno'nun deyimiyle unconservable bir enerji dalgası. Bu metaforlamalar formel mantık, organon açısından analojik, yani tikelden tikele önerme kıyasları getiren bir mantık türüdür. Burada şunu belirtmekle yetineceğim. Diyaloji, yani karşıtları bir araya getirip, yani karşılaştırıp bir küs kavram üstünde birleştiren mantığın çerçevesinin formel mantık ya da sembolik mantıktan bambaşka bir işleyiş içinde olduğunu vurgulamalıyız. Üstelik diyaloji formal mantıkla kavga etmez ama onu sadece paranteze alır. Burada diyalojik drama sahnemizin içindeki semptom, yani danışanı bize getiren, hastayı bize getiren işaret, sadece hastaya zarar vermeye, acı çektirmeye, ki bu olumsuzdur, sadece buna gelmez. Onun karşıt bir niteliği, yani olumlu niteliği mevcuttur ve bu nitelik onun işlevinde kendini açığa çıkarır demiş oluyorum. İşte konuşmacılar arasındaki Sayın Levent Mete'nin sezdiği Pollyanna budur. Bence Pollyanna sadece bir geçiş fenomenidir. Suçlu arayan, neden arayan zihni, korku dolu bekleyişten cesur bir arayışa, edilginlikten etkinliğe ve eyleme yönelimsel hale getiren ufak bir denge unsuru. Kaçınılmaz ve önlenilmez olanın, yani trajedinin seçimler içeren bir dramaya, bir oyuna geçişi şeklindedir bu. Korkunun cesarete çevrilmesi sürecinde ufacık bir akış anı, bir moment. Bu duygusal değişim bütün bilişsel süreci değiştirecek önemdedir de. Ben merkezciliğin getirdiği hayal kırıklığı ve değersizliğin çok merkezli bir anlama işine ve daha geniş bütünlüğe ve sevgiye doğru birleşmesinde polyanacılıktan çok daha fazla sayıda rolün, işleyişin ve işlevlerin yer aldığı kanısındayım. Bu sevgi ki içinde sıcağı ve soğuğu birleştiren hava kavramı gibi hoşlanma ve hoşlanmamayı da barındıran bir kavramlaştırma mevcut. Anahtar kelime ise, anahtar terim ve kavram ise anlama. İkinci olgu da tamamen hayal dünyasında, tam anlamıyla hakikat evrenindeyiz. Gerçeklik evreninde görünen karın ağrısı bile protagonistimizin, yani özne adayımızın ağrısı değil, kendi ağrısı değil. Burada ne akıyor? Süreç ve süreci sürekleyen diyalojiler nedir dersek, karın ağrısı ve karın gerginliği metaforik bir öz olarak açıldığında boş testi, boş küp
üzerinden, bu imge üzerinden yas işlemini temsil eden bir fenomen olarak beliriyor. Eli boş olma şeklindeki kendi acısıyla başlayan özne adayı, içindeki nine ve dede üzerinden şimdi burada açılan aile geçmişinin arınmasını sağlıyor. Ve veda etmek fiilinin, ediminin, eyleminin öznesi haline geliyor. Üstelik de şimdi burada açılan, içinden açılan bir anneanne aracılığıyla. Bu formel mantık açısından tam bir zırvalık. Güncel bilimin semptom listesinde bile yer alamaz. Çünkü zaten bunu bir doktor tetikledi. Ama fenomenoloji işte bunu incelemeye, bunu çalışmaya, bunu işlemeye imkan tanıyor. Gerçek ya da hayal diye ayırmadığı fenomenle uğraşıyor. Ve buradaki karşıtlık, baştaki semptom, boşluk yerine gözyaşı sayesinde doluluk ve ailedeki kadınların acısı ve suçluluğu, vefası üzerinden, psikodramatik yaz çalışması üzerinden artık kendini de sevgi ya da aidiyet adına sadakat nedeniyle feda etmeyecek, edilgin değil, etkin bir özne, tasarım ve pratiğine doğru ilerliyor. Psikodramanın artı gerçek sahnesinde hem tasarlanıyor hem hayatın gerçeği içine akıyor. Hem hakikat hem gerçeklik evrenleri genişliyor. Bu akış ve tasarlanış o kadar iç içe ki ben bunun bir neden sonuç ilişkisi içinde değil, eş anlılık, birlikte oluş süreci içinde olduğu kanısındayım. Zaten buraya da bu eş oluşlar aracılığıyla Moreno'ya ne kadar bağlı olduğum görülebilir. Peki bu özne dış gerçeğe nasıl açılacak? Söylemindeki kendim olarak bütünleştim sanki ve temiz, berrak su olarak beliren metaforik öz, bizim buna dayanarak mağduriyet söyleminde ve etkisiz eylem, hatta eylemsizliklerinde değişimlikler göreceğimizi, bekleyebileceğimizi müjdeliyor. Geri düşmelere düşmezse bu yönde ilerleyeceğini öngörebiliriz. Gerçeklikteki ilk ipucu bütünleşme deneyiminin seans sonrasında devam edişi. Aslında burada ufak bir parantez daha açarsak Ricoeur'a dayanalım ve bunun da söylemin de bir eylem olduğunu, bir edim olduğunu söyleyelim. Bir söz edimi, act, theory, speech act teoriyle bağlayalım. Ayrıca bu nokta eylem açlığına vurgu yapan Moreno'ya benim hayranlığımın da kaynaklarından birisini daha vurgulamama sebep olacak bir durumdur. Evet, şimdilik bu kadarıyla yetinip sözü bağlayalım. Açtığın bu yeni kapılar
psikodramayla felsefeyi de birlikte ele aldığın bu görüşler hepimizin yolunu aydınlatacak. Psikodrama alanında yeni aydınlanmalara yol açacak diye düşünüyorum. Çok teşekkürler yorumların için, katkıların için. Yine İzmir Psikodrama Derneği adına tekrar bu güzel proje için teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Biraz altyazılı da yazacağımız için sözcükler kaymasın diye metne sadık gibi düşüncelerimi aktardım. Akış halinde gibi belki olmadı ama sanırım üstünde düşünülürse bizi daha akışkan sohbetlere çağıracak bir çağrı olarak kabul edelim. Çok teşekkürler Berna. Ben de bu vesileyle beni tekrar çağırdığın için çok memnun olduğumu ifade etmek isterim. Evet, hepinize iyi akşamlar dileyerek bunu akşam yayını olarak tamamlıyoruz.